Bugün çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Gençlerin yurt dışına çıkma isteği. Sadece heves değil, sadece bir moda akımı değil. Artık bir gelecek arayışı. Önce en temel sorudan başlayalım. Neden yurt dışı? 3 ana motivasyon var. Kaliteli eğitim ve dünya standardında diploma, kariyer fırsatları, daha öngörülebilir bir yaşam ve sistem güveni. Bazı gençler için bu bir kaçış değil, tam tersine bir yükselme isteği. Bazıları içinse Türkiye'de bulamadığı adalet duygusunu başka sistemlerde bulma arayışı. Aslında gençlerin eğitim için yurt dışına çıkması daha iyi ve Türkiye'de alamayacakları bir eğitimi almak içinse bence gayet normal. Ama bunun dışındaki bazı zorunluluklar sonucuysa aslında bizim bununla ilgili ülke olarak, yöneticilerimiz olarak bu konuya eğilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Almanya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Avustralya'ya kadar dünya genelinde yüz binlerce Türk gencinin ortak sorusu şu: okumak için gitmeli miyim? Gitsem neler olur? Gitmesem neleri kaçırırım? Şimdi biraz da orada yaşayan gençlerin gözünden bakacağız. Gerçek tecrübelerin en güçlü olduğu yer burası. İşte soracağım soruların genel çerçevesi. Eğitim sistemi nasıl? Günlük hayatta neleri yaparken zorlanıyorsun? Türkiye'deki gençlere ne önerirsin? Ya da orada kalmayı düşünüyor musun gibi. Ve bugün Almanya'dan Mehmet Çelik, dikkatinizi çekiyorum, Mehmet değil. Mehmet'le biz bu konuda bir küçük söyleşi yapacağız. Nasılsın Mehmet? Evet, merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ara ara donma olabilir görüntülerde. Bundan dolayı kusura bakmayın. Kendisi Almanya'da. Almanya'nın hangi şehrindesin Mehmet? Ben şu anda Pforzheim'dayım. Çok bilinmeyen bir şehir açıkçası. Ee, Bilinen nereye yakın mesela? Stuttgart'a çok yakın. Yani Stuttgart'a bir saat mesafede bir yer. Daha çok, Almanya'nın güneyinde o zaman değil mi? evet, Almanya'nın güneyinde, farklı bir tabirle sanayi bölgelerinin içerisinde aslında Hı hı. kalan bir. Ee, Yaklaşık 150 bin nüfusu var buranın ve açıkçası oldukça stratejik bir konumda. Eğer mühendislik veya işletme gibi bölümler okumayı istiyorsanız, bu tarz tercihleriniz Orada hangi varsa üniversite peki? hem Üniversitenin ismi ne? e, ün- e, Pforzheim University olarak geçiyor. Hı hı. Hangi bölümdesin? Ben burada şu anda International Marketing okuyorum. Yani uluslararası pazarlama öğrencisiyim. Hı hı. Birinci sınıfım. Daha yeni geldim. Yaklaşık Ha, ne iki kadar ay oldu gideli oraya? oldu. Oraya gideli ne kadar oldu? Buraya gideli şu an 2 ay civarı İki oldu ay çok diyebilirim. yenisin. Dolayısıyla Evet. bilgilerin çok yeni. Ee, Onun için hakikaten senden alacağımız bilgiler bence çok değerli. Evet Mehmet, biraz kendinden bahseder misin? Türkiye'de nereden geldin? Hangi üniversitede, hangi bölümde okuyorsun? Ne zamandır oradasın? Ben Türkiye'den doğma büyüme Ankaralıyım. Lise yıllarımı Ankara'da geçirdim. Lisede, yani şöyle söyleyebilirim. Lisede IB programından mezun oldum. IB de uluslararası e, diploma olarak geçiyor. International Baccalaureate olarak Hı geçiyor. hı. E, Bu diploma size açıkçası Avrupa'da okuma fırsatı veriyor. Diplomayı alırsanız eğer. Avrupa olur, Amerika olur, Asya'daki farklı ülkelerde olur. Bu bir avantaj oldu benim için. Ve tabii orada okurken de İngilizce eğitim görüyorsunuz. Bununla beraber ben de baktım nerelerde okuyabilirim. Çünkü Türkiye'de yani kendim için bir gelecek göremediğimi fark ettim Hı ekonomik hı. olarak. Ben Peki de bu burada yüzden önce yüksek öğrenim için yani ÖSYM sınavlarına girmiş miydin? Yani Almanya'da hı okumak için hı. böyle bir şart aranıyor mu? Evet, evet, Almanya'da okumak için Türkiye'de bir üniversiteyi kazanmış olmanız lazım. Hı hı. Ve
şu çok önemli, buna dikkat çekmek istiyorum. Mesela siz işletme okumak istiyorsunuz. Türkiye'de de işletme ve benzeri bir bölüme girmeniz gerekiyor. Yani eğer mesela Almanya'da da işletme okumak istiyorsanız mühendislik burada giremezsiniz veya herhangi bir bölüme. Yani sen Türkiye'de bir bölüme yerleştin ama tercihini Almanya'dan yöne kullandın. Evet, aynen öyle. Evet, çok güzel, harika. Peki oradaki üniversitenden biraz bahset. Kaç öğrencisi var veya hangi bölümlere odaklanmış durumda üniversite? Evet. Fordheim Üniversitesi e, kuruluş açısından da aslında daha çok işletmeye yönelik bir üniversite. Hatta Almanya'daki sayılı işletme üniversitelerinden birisidir. Pardon, özür dilerim. Burası devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi? Devlet. Ha yani sen öğrenim için herhangi bir ücret Ödüyorum. ödüyorsun. Şöyle söyleyeyim, evet. Evet. Bu yeni gelen bir yasa açıkçası. Almanya'ya göç çok fazla olduğu için Baden-Württemberg eyaleti içerisinde kalıyor Pforzheim. Bundan dolayı eyalet bizden her dönem başı 1500 euro talep ediyor. Yani biz senelik olarak 3000 euro devlete ödememiz gerekiyor. Senelik bu ücret. Evet, senelik bir ücret bu. Evet. Peki niye Almanya Mehmet? Yani bir sürü ülke var. Türkiye'de hani gidilebilecek yakında olan, Avrupa'da eğitimi de yüksek olan. Sen niye Almanya'yı tercih ettin? Hı hı. İlk başta e, tercihlerim arasında ilk olarak İsviçre vardı. Ancak ekonomik olarak gerçekten de çok yüksek bir yer olarak gözüme çarptı. Fazla pahalı. Bundan Hmm. dolayı en Yani eğitim mi pahalı yoksa günlük yaşantı mı? eğitimi ve yaşantısı çok Her ikisi pahalı. de. Hı hı. Hı hı. Bundan dolayı en iyi tercih olarak Almanya açıkçası gözüme çarptı. Hem ekonomisi gayet stabil, e, ödenebilecek bir e, fiyat bütçesi size sunuyor. Aynı zamanda e, sanayisi de gayet iyi olan bir ülkeydi. Bundan dolayı Almanya'yı açıkçası tercih ettim. Yani hem eğitim sistemiyle ilgili hem yaşam koşulları ve eğitim ücretleriyle ilgili hem de üniversitenin yapısı itibariyle böyle bir tercihin oldu. Evet. Peki buraya gelmeden önce tabii bir sürü işlemler, vize gibi, ne bileyim, dil şartı var mı? Biraz da bunlardan bahseder misin? Hı hı, tabii ki. E, ilk olarak şöyle bahsedeyim. Eğer bir üniversite okumak istiyorsanız, Almanya'da üniversite okumak istiyorsanız şunu tercih etmelisiniz. İlk olarak kariyerinizde ne yapmak istiyorsunuz? Bunun cevabını vermeniz lazım. Yani akademik olarak mı ilerlemek istiyorsunuz, üniversitede mi? Ya da direkt ben okuyayım, işe atılayım, kendi işimi kurayım vesaire bu şekilde mi düşünüyorsunuz? Çünkü Almanya'daki sistem açıkçası bunu birçok insan maalesef farkında değil. Ee, Mesela Berlin Teknik Üniversitesi, Münih Teknik Üniversitesi, Aachen Teknik Üniversitesi. Bunlar gerçekten de işte sıralamalara bakıyoruz ya, Hı işte hı. top listeleri açıklanıyor en iyi Evet. üniversiteler Almanya'da. Bunlar arkadaşlar akademik üniversite. Yani siz üniversitede bir kariyer hedefliyorsanız gidebileceğiniz üniversiteler. Onun haricinde size gerçekten çok zor üniversiteler. Yani eğer hedefiniz teorik eğitim değilse gitmemeniz gereken üniversiteler. Bundan dolayı ben kendimi düşündüm ve dedim ki ben yani direkt çalışmak istiyorum. Şirketlerde deneyim kazanmak istiyorum. Bundan dolayı ikinci üniversite dediğimiz yani Fachhochschule veya Hochschule olarak geçiyor. Uygulamalı bilimler üniversiteleri. Bunlarda daha çok pratik dersler size verilir. İşinize daha çok yarayabilecek. Teorik değil yani. Bu yüzden bu üniversitelerden tercih ettim ben. Ve Pforzheim Üniversitesi de onlardan birisi. Hı hı. Bu üniversiteler tabii ki giriş şartları değişiyor. Ama yani diğer ülkeler gibi değişmiyor. Almanya'daki sistem hep aynıdır. Yani her zaman e, burada yani Türkiye'de bir üniversiteye kabul edilmek zorundasınız. Bunu göstermeniz lazım.
ya da farklı bir eğitim sisteminden gelmeniz lazım. Mesela IB gibi. Hı Eğer hı. IB'den mezun olduysanız mesela e, bu şart aranmaz. Tabii puanınıza göre. Onun haricinde dil şartı olarak açıkçası Almanya'daki birçok bölüm Almanca doğal olarak. Ancak uluslararası bölümler daha çok İngilizce olarak veriliyor. İşte Senin bölümünle ilgili eğitim hangi dilde? benim bölümdeki eğitim dili İngilizce. İngilizce, evet. Evet, bu yüzden Dolayısıyla senden bir Almanca şartı falan istenmedi. hayır istemedim. Hı hı. E, Vizeyi bu nasıl da hallettin? Vizeyle ilgili çünkü şu anda çok büyük bir zorluk yaşanıyor Türkiye'den vize almayla ilgili. Hı Buna hı, öğretim üyeleri hatta öğrenciler de dahil. Sadece turistik vizeler maalesef. değil. Sen nasıl hallettin? Evet. Şu şekilde tabii bazı avantaj olarak da denilemez açıkçası. Yani o konuda gerçekten bir bilgi sahibi değilim. Kimlere veriliyor, kimlere verilemiyor. Ancak yani ben kendi açımdan benim annem öğretmen. Bundan dolayı yeşil pasaportum vardı. Ancak yeşil pasaportla eğitime gidemiyorsunuz. Hı hı. Eğitim vizesi almanız gerek. Eğitim vizesi de mesela benim arkadaşım şu anda İtalya'da Milano'da okuyor. O da ekonomi okuyor ve vizesi çok geç çıktı. Yaklaşık 5 ay vesaire vizeyi bekledi. Vizesi çıkmadı, eğitimini kaçırdı. Gerçekten Avrupa'ya gitmek çok zorlaştı. Benim açımdan bence baktıkları birçok şey açıkçası e, daha çok farklı aktiviteler yapıyor musunuz? Yani siz mesela lise hayatınızda neler yaptınız? Hı hı. Mesela ben lise hayatımda birçok gönüllülük projelerine katıldım. TÜBİTAK'a katıldım. Yüzme olarak Yani yüzücülük üniversiteye sahasında kabul oldum. aşamasında bunlara da dikkat ediyorlar değil mi? Hem üniversiteye kabul aşamasında hem de bence vize aşamasında bunlara dikkat ediliyor. İlginç. Aynı Evet. zamanda sosyal medya hesaplarınıza da kontrol ediliyor. Hı e, hı. Vize babında. Eskiden bu yalnızca İngiltere'de vardı. Ancak şu an birçok Avrupa ülkesi de kontrol ediyor gibi duruyor Çok bence. ilginç. Peki Evet. en çok zorlandığın şey neydi? Yani şimdi gittin daha 2 ay çok yenisin işin gerçeği. Ne Evet. bileyim hemen bir yerleşim yeri bulabildin mi? Bir yurt ya da ev veya diğer konularda nelerde en çok zorlandın? Burada en çok zorlanılan konu açıkçası benim için kalacak bir yer oldu. Hı hı. Çünkü kalacak yeri önceden belirlemeniz gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Ben buraya geldiğimde yaklaşık 2 hafta boyunca bir Airbnb'de kaldım. Ve şu anda ben şu anda yurtta kalıyorum. Hı hı. Şu anki yurtumda ben aylık olarak 320 euro veriyorum. Devlet yurdu değil mi burası? Evet, Hı devlet hı. yurdu. Ve 320 euro veriyorum. Çok uygun bir rakam. Hı hı. Mesela ben Airbnb'de kaldığımda yani yaklaşık 600 euro civarı ödemiştim 2 hafta için. Bundan dolayı olabildiğince hızlı olarak kabul almadan önce bile hatta başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Kabul aldığınız bölgedeki yurtlara, evlere. Ee, Almanya'da yaklaşık 2-3 farklı yöntem var. Birincisi yurtlar, devlet yurtları. Bunlara başvurmanız lazım. İkincisi özel yurtlar. Bunlara başvurun. Üçüncüsü ve bence şu anda bana daha makul geliyor. VG sistemi var burada. VG dediğimiz şeyler paylaşımlı öğrenci evleri. Hı hı. İşte 3 kişi kalıyorsun, 4 kişi kalıyorsun. Kendin kiranı veriyorsun. Ortak Türkiye'de de var kullanmadan. zaten benzer şeyler. Aynen, aynen. Aynı şekilde. Veya bu tarz bir seçenek kullanarak burada bir yer bulabiliyorsunuz. Ancak Çok dediğim gibi zorlanmadın o zaman anladığım kadarıyla barınmayla ilgili. e, açıkçası zorlanıyorsunuz. Çünkü siz mesela mail atıyorsunuz, istiyorsunuz ben kalmam lazım vesaire. İşte zor durumdayım. E, Daha çok yanıt gelmesi çok uzun sürüyor. Yani Hı 5 gün, hı. 6 gün. Bana hala mesela 2 ay önce yazdığım kişiler şimdi yanıt veriyor mesela bana. Çok Evet. ilginç. Yani bürokrasi biraz uzun Almanya'da. Anladım.